Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz diş hekimi Mustafa Payas. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? ederim. Sağ olun. İyi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Fatih Sağ Bey. olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi diş hekimliği tabii ki son yıllarda hakikaten büyük bir kabuk değiştiriyor. Evet. Ve gülüş estetiği diye özel bir kavram artık hayatımıza girdi. Gülüş tasarımı diye Evet, bir konu. Bu estetik gülüş tasarımının aşamaları nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Estetik gülüş tasarımı herhangi bir nedenle estetik olarak bozulan diş ve diş eti yapılarının hastanın yaşı, cinsiyeti, yüz şekli ve yapılacak olan tedaviden beklentisi göz önünde bulundurularak hastalarımızda her hastaya özgü, doğal ve estetik bir gülüş elde edilmesi amacıyla yapılan tüm dental tedavilerdir. Özellikle ön grup dişler estetik açıdan çok önemlidir. Ön grup dişlerde oluşan çürükler, diastemalar yani dişler arasındaki boşluklar, çapraşıklık durumları, dental anomaliler, abrazyon, erozyon gibi diş aşınmaları, diş kırıkları ve bunun yanında çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan diş renklenmeleri hastalarımızın rahat bir şekilde gülümsemesini engeller. Estetik gülüş tasarımı ise hastalarımızın rahat bir şekilde gülümsemesini sağlamak amacıyla yapılan tüm tedavilere denir. Teşekkürler. Peki hocam herkes güzel Rica dişlere ederiz. sahip olmak istiyor tabii ki. Sağlıklı Tabii ki. ve güzel dişlerimiz ve çok da güzel gülelim istiyoruz. Bunun için estetik gülüş tasarımında yapılırken hangi tedavileri gerektiriyor? Hangi tedavileri içeriyor bu estetik gülüş tasarımı? Şimdi estetik gülüş tasarımı basite indirgeyecek olursak eğer iki ana başlığa ayırabiliriz. Pembe estetik ve beyaz estetik şeklinde. Pembe estetik diş eti üzerine yapılan estetik tedavileri içerir. Beyaz estetik ise diş üzerine yapılan estetik tedavileri içerir. Pembe estetiğin içerisinde detertraj dediğimiz diş taşı temizliği, küretaj dediğimiz diş taşı temizliğinin daha derin hali diyelim. Yine aynı şekilde gingivektomi dediğimiz cerrahi olarak diş eti seviyelemesi işlemi şeklinde anlatabiliriz. Diş estetiği ise yani beyaz estetik ise diş üzerine yapılan estetiği tanımlar. Burada ilk olarak bleaching dediğimiz diş beyazlatma işlemi genel olarak dişlerin renginden memnun olmayan hastalarımıza uyguladığımız bir tedavi metodudur. İmplant tedavisi eksik dişlerin tedavisini eksik dişlerin yerini doldurmak amacıyla kullandığımız bir tedavi metodudur. Yine aynı şekilde ortodontik tedaviler, çapraşıklık, diastema yani dişler arasında boşluk vesaire gibi durumlarda kullandığımız bir tedavidir. Bunun yanında kompozit ve seramik inlay ve onlay dolgularımız var. Estetik dolgu olarak bilinen kompozit laminalar, yaprak porselen dediğimiz porselen laminalar ve bunun yanında tam seramik kronlar ve zirkonyum kaplamalar. Bu tedavi veya tedavilerden hangisi yapılırsa yapılsın, asıl önemli olan tedavinin planlı bir şekilde yürütülmesi ve bir hedef doğrultusunda güzel bir şekilde hastamıza estetik bir gülüşün sağlanmasıdır. Peki porselen lamina nedir? Nerelerde kullanılır? Şimdi porselen lamina kompozit laminalarda olduğu gibi yine aynı şekilde özellikle ön grup dişlerde aşırı çürük durumlarında, diastema yani dişler arasında boşluk durumlarında, minimal çapraşıklığı olan hastalarımızda ve bunun yanında yine aynı şekilde diş renklenmelerinde bleaching ile çözemeyeceğimiz yani diş beyazlatma tedavisiyle çözemeyeceğimiz diş renklenmelerinde, yine aynı şekilde diş kırıklarında ön bölgede ve bunun yanında son olarak abrazyon, erozyon gibi diş aşınmalarında kullandığımız bir tedavidir. Hocam bu lamineyi duyduk Evet. ama son zamanlarda zirkonyum da çok fazla önerilen ve duyulan bir şey. İşte Evet. soruyoruz işte yaptıranlar da oluyor, çok da güzel de duruyor. Ne yaptı? İşte doktor sizin gibi işte hekimleri zirkonyumu önerdiği için yapıyorlar ve çok da doğal Evet. duruyor. Bu zirkonyum kaplamalar nelerdir? Nerede zirkonyum kaplama, nerelerde lamine kaplamalar kullanıyorsunuz? Şimdi kompozit laminalar dişlerin genellikle veya porselen laminalar her ikisi de çünkü benzerdir birbirlerine aslında. Kompozit ve porselen laminalar aslında dişlerin ön bölgelerinden yani vestibül dediğimiz yanağa ve dudağa bakan dış yüzeylerinden bazen minimal aşındırma yapılarak bazen de hiç aşındırma yapılmadan direkt olarak diş yüzeyine uygulanabilirler. Burada da yine aynı şekilde zirkonyum kaplamalarda ise fark şudur. Zirkonyum kaplamalar genel olarak tüm ağız içerisinde uygulanabilir ve yine aynı şekilde buradaki esas fark zirkonyum kaplamalar diş yüzeylerinden tamamen aşındırma yapılarak uygulanan bir tedavi metodudur aslında. Yine aynı şekilde zirkonyum kaplamalar
Zirkon ve porselen dediğimiz iki tabakadan oluşur. Porselen laminalar tek tabakadan porselenden oluşurlar. Zaten porselen laminaların zirkonyum kaplamalardan farkı porselen laminalarda 0,3 ila 0,5 mm inceliğinde yapılan translüsens ve doğal bir görüntü elde edilmesinde kullanılan materyallerdir. Ama bunun yanında zirkonyum kaplamalar daha çok tüm ağız içerisine uygulanan tedavilerdir. Peki estetik gülüş tasarımında yapılacak olan tedavi seçimindeki önemli kriterler nelerdir? Tedavi seçiminde önemli kriterler özellikle hastanın yaşı, cinsiyeti ve yine aynı şekilde yüz şekli, şikayetleri gibi durumlar tabii ki de tedavi seçiminde rol oynamaktadır. Ancak tedavi seçiminde asıl önemli olan unsursa burada hastanın yapılacak olan tedaviden beklentisidir. Hangi tedavi yapılırsa yapılsın, asıl önemli olan hastanın beklentisinin tam bir şekilde karşılanması ve ağız içerisine, ağız yapısına en uygun tedavinin seçilmesidir. Bu estetik gülüş tasarımının sizin için en güzel tarafı nedir hocam? Hastalar nasıl geliyorlar, nasıl gidiyorlar? İşte o mutluluk evrelerini de siz yaşıyorsunuz. Evet. Sizin için en güzel tarafı nedir? Estetik gülüş tasarımının en güzel yanı hastalarımızın rahat bir şekilde gülümseyememesi, ellerini gülüşlerini gizlemek için ellerini ağızlarına kapatması veya fotoğraf çekinirken rahat bir şekilde fotoğraf çekinememesi durumlarında estetik gülüş tasarımıyla birlikte hastalarımız kliniklerimizden mutlu bir şekilde ve kahkaha atarak ayrılması estetik gülüş tasarımının en güzel yanıdır. Ve yine aynı şekilde burada bu şekilde kliniklerimizden mutlu bir şekilde ayrılan hastalarımız bize bir sonraki hastalarımız açısından kesinlikle hani mutlu bir şekilde ayrılmalarını sağlar. Peki estetik gülüş tasarımında çünkü bir de renklenme de çok önemli. Yani estetik gülüş dediğimiz zaman işin içerisine bir de renk de giriyor. Evet. Yani rengin açık olması, koyu olması, bu da hastanın mesela beklentisiyle ilgili. Yine dişin boyunun uzun olması, kısa olması. Tabii ki. Ya da işte çapraşıklık varsa Çapraşıklık onların durumları yine aynı düzeltilmesi. şekilde düzeltilmesi. Aha. Bütün bunları ya da bir gum smile dediğimiz mesela at Evet. gülüşü halk arasındaki tabirle. Bunlar da belki bir anlamda bir bütün yani aslında Evet, kesinlikle öyle. bir ekip çalışması gerektiriyor Bir değil mi? zincirin halkaları aslında tamamen. Yine aynı şekilde gum smile durumlarındaysa burada aslında diş etinin görünmesi gereken bir seviye vardır gülüşte. Burada gülüşte diş eti fazla göründüğü takdirde bu tarz olgularda, gum smile olgularında gingivektomi dediğimiz cerrahi olarak seviyeleme işlemi yapılabiliyor. Bu gingivektomi sayesinde ise diş etleri tam bir gülüş şeklinde doğal ve estetik bir gülüşe kavuşmak adına yapılan bir tedavidir aslında. Yani gülüş tasarımında aslında diş hekimliğinin o diğer kısımları yani ortodonti, protetik uygulamalar, endodonti aslında her şeyi içeriyor değil mi? Yani Tabii bütün ki. branşların hepsini Tabii ki. kapsayan. Peki Aynen. bunları yaparken hastalarınıza özel bir dijital çalışma yapıyor musunuz? Dijital planlama yapıyor musunuz? Yani az önce onu sormaya çalıştım. Yani rengini, boyunu ya da güldüğündeki nasıl görüneceğini sonrasında nasıl Şimdi, olacağını gösterebiliyor musunuz? Aslında gelişen teknolojiyle birlikte ağız içerisinden alınan teşhis ölçüleri üzerinden veyahut da direkt olarak ağız içerisinden ağız içi tarayıcılar yardımıyla mevcut ağız içi dijital ortama aktarılıyor. Bu dijital ortamda bilgisayar ortamında bilgisayar programları yardımıyla planlanan tasarımlar dijital ortamda hastaya gösteriliyor ve hastayla birlikte inceleniyor. Aslında hastalarımız hiçbir tedavi yaptırmadan gülüşünün son halini demo şeklinde görmüş oluyor. Bu da yine aynı şekilde hastalarımızın beklentisini sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Peki bu dijital çalışmalarla beraber dijital ölçümler de alabiliyor musunuz? Tabii ki. Yani o dedim ya az önce size eskiden ne vardı? İşte gelip prova yaparlardı. Evet. İşte olmadı biraz daha kısaltın. İşte şöyle küçük oldu, şöyle büyük oldu ama Evet. sonrasını, rengini, boyutunu, her şeyini gösterme şansı oluyor mu ve yüzde kaç doğrulukla ilerliyor bu? Yani burada şöyle söyleyelim. Tabii ki de ağız içerisindeki yapılan yani ağız içerisinden alınan tarayıcılarla tabii ki de farklar oluyor. Ama bu farklar normal teşhis ölçülerinde yani ağız içerisinden direkt olarak aldığımız ölçülerle yaslanamayacak kadar daha azdır. Burada aslında olay tamamen ağız içerisini kopyalamaktır bir nevi. 3 boyutlu tarayıcılarla.
Burada yine aynı şekilde bu 3 boyutlu tarayıcılar bir nevi de dijital ortama mevcut ağız içini aktararak buralarda yapılması gereken tedavileri hastayla birlikte gösterip hastanın dişin rengine kadar seçmesine vesile oluyor, öyle söyleyelim. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten diş hekimliği büyük bir kabuk değiştiriyor diyebiliriz yani. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz. Evet, bugünkü program konumuz diş hekimi Mustafa Payas idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.